bugünle birlikte ayın fazı küçüldüğü için sonuçlanmalara yakın bir süreç. Bugün de aynı şekilde. Ay Aslan Burcu'nda bizim için değerli olan mesela parayla ilgili konuşacağım bugün aslında. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar, kıymetli takipçilerim. Güzel bir günle yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün 21 Eylül. Haftanın ortasına geldik. Gökyüzünde neler var? Umarım bu arada çarşamba gününüz iyi geçmiştir. Stres tabii ki her boyutta var çünkü Merkür Retro arkadaşlar, ama ortamı, gündemi toparlayacak, bize güven sağlayacak, en azından umut verecek bazı gelişmelerin de olduğunu biliyorum ve olacak da. Umutsuzluğun yerini biraz daha umuda bırakmamız gerekiyor. Çünkü bu hafta şimdi şu anda ayın fazı küçülüyor. Hani sonuçlanmalara yakınız. Biraz daha o belirsizliklerin çözüldüğü bir gün olacak. Bugün de aynı şekilde. Ama artık hafta sonundan itibaren Terazi burcunda 26 Eylül'de bir yeni ay geliyor. O yeni ay tabii ki 2 derece terazide olacak. Bizim hayatımızda şu an mevcut gündemimizde olan konularda bazı yeni umutları yeşertecek. Çünkü yeni başlangıçlar yapacağız. Şimdi bu hafta, bugün daha doğrusu 21 Eylül günü gündemimize gelen konular muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde de gündemimizde önemli şekilde yer tutacak kıymetli dostlarım. O yüzden bugün yapacağımız başlangıçlar, alacağımız kararlar yeni haftada çok değerli olacak. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Bugün Ay Aslan Burcu'nda. Şimdi haftaya ayın ortalarında ayın Akrep Burcu'nda olduğu bir hafta yaşayacağız. Bugün özellikle para piyasaları ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Altın, diğer değerli madenler, borsa, dijital paralar vesaire. Bugün yine bir takım böyle hızlı oynamalar olma ihtimali sürecek. İşte altındaki biliyorsunuz ani düşüşler oldu. Bir dibi gördü, ufak ufak tekrar yukarıya doğru tırmanıyor. Bu arada bu konuyla ilgili soru geldiği için bu konuya değiniyorum. Yani bugün ve yarın, çarşamba ve perşembe günü de bu konular gündemimizde olacak. Beklentilerimizi, yani beklemediğimiz yönde bazı gelişmeler olabilir. Ancak bu kadarını bilebiliyorum ben de. İnşallah herkes için iyi şeyler olur diyorum, ama önümüzdeki hafta için şimdiden şunu söylemeliyim ki çarşamba ve perşembe günleri önemli olacak bu anlamda. Yani o yüzden diyorum ki bugün ve yarın biraz böyle tedbirli olmakta fayda var. Çünkü önümüzdeki hafta çok daha önemli diyeceğim, hani önemli olabilecek gelişmeler olabilir bu anlamda. Bilhassa bankalar, finansla ilgili konularda, borsa, işte altın, döviz, bunlar enteresan bir şekilde hızlı oynayışlar göstereceğini söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, bugün ayımız Aslan Burcu'nda. Bizim için tabii ki gündemde olan, duygusal anlamda aslında gündemde olan konu birinci olarak kendimizi göstermek, ortaya koymak, görünür olmak, fark edilmek, takdir almak, onay görmek isteriz, alkışlanmak isteriz. Bu Aslan'ın doğasında olan bir durumdur. Dolayısıyla bugün bunları biz beklersek demek ki karşımızdaki kişiler de bunu bekleyecektir ve bunu gerçekleştirebilirsek ilişkilerimizde bence çok daha güzel, sağlıklı gelişmeler yakalayabiliriz değerli arkadaşlar. Çocuklarımız daha çok ön planda olacak. Mesela aşk, ilişkiler, burada biraz daha sansasyonel konular, aşk hayatı, ilişkiler, sansasyonel konular olabilir. Sanat ve sanat dünyası, tabii ki Kraliçe Elizabeth rahmetli ve onun ardından önemli ülkesinde, yani İngiltere ile ilgili de önemli gelişme ve açıklamaları duyacağız arkadaşlar bugün ve yarın, yani çarşamba ve perşembe günlerinde. Ve tabii ki Ay Aslan'da olduğu için biraz daha bonkörüz, elimiz daha açık olacaktır, daha cömert bir enerji aktif. Gün içinde de sosyal medyada özellikle ilgili çok konu dönecektir. Parasal konular. Şimdi Ay Aslan'da, Güneş Başak Burcu'nda, Venüs'le birlikte maddi konular, parasal kaynaklarımız, buradaki sansasyonel haberler, bakın bunları unutmayın, dikkat edin.
Öyle haberler çıkar, öyle haberler gelir ki dedikodular olabilir, aslı olmayan konulardan bazı işte nasıl diyeyim size, algı operasyonlarına da çok açık bir gün. Emekçiye destek, çiftçiye destek, ondan sonra çalışanlara maddi destek, ondan sonra veya oralarda bazı düzenlemeler söz konusu olabilir arkadaşlar. Finansal konularda. Rütbe olarak yüksek kesimin bazı maaş arttırımları duyulabilir. Yani bu haberler de yapılabilir. Sabit grup burçlarda olduğu için gökyüzü, hani Aslan, Kova, Boğa ve Akrep, biraz daha böyle engellenmeler, yani manipüle durumlar, kısıtlanmalar. Bu mesela nerede olabilir? Sanatçılarla ilgili olabilir. Yine bu grubun içine dahil olabilecek mesela basın, medya, yayın, basınla ilgili işte haber kurum ve kuruluşları, gazeteciler, avukatlar, bunlarla da ilgili çok konuşulacak. Bir takım yeni düzenlemeler gelebilir arkadaşlar. Bugün ödemelere biraz dikkat edin lütfen. Çünkü Venüs Neptün karşıtlığı yaklaşıyor. Parasal anlamda bugün ve yarın bazı dalgınlıklar, işte hatalı yatırımlar olma olasılığı var. Özellikle bugün ve yarın bunlara dikkat ederseniz önümüzdeki hafta gelecek çarşamba ve perşembe günü daha kolay toparlayabilirsiniz. Tam olarak adını koyamam ama benim şu an burada gördüğüm algı operasyonları yanıltıcı olacak gibi duruyor. Türkiye'de ve ülkemizde ve dünyada da yine kadın ve kadınları ilgilendiren konular, onların işte ikinci sınıf vatandaş olarak görünüyor olmaları ve buna bağlı da tepkiler diyelim söz konusu olacaktır. Yani biraz daha yüksek sesler çıkacak ki özellikle bir dahaki hafta bunlar daha görünür olacak. Çünkü yeni ayın etkileri içinde olacak. Bugün sabah saatlerinde 07.31-08.31 arasında Jüpiter'in güzel bir açısı var. Güne güzel başlayabilir, keyifli ilerleyebilir. Maddi konularda, parayla ilgili gelişmelerde de bir takım böyle yeni adımlar atılabilir. Daha rahat, daha bonkör. Uluslararası işlerimizde bazı yeni gelişmeler, beklediğimiz alanda bazı cevaplar alabiliriz ki bu gece hemen 21'ine girdiğimizde 04.51'de de ayın Merkür'le de güzel bir açısı var. Bu demek oluyor ki sabah saatleri, bugünün ilk saatleri çok olumlu olabilir. Duygusal halimiz de pozitif olarak etkileyecek bizi. Ama daha çok dediğim gibi görünür olacağız. Ön planda olmak isteyeceğiz. Daha çok sosyal medyada da bir şeyler paylaşabiliriz sevgili arkadaşlar. Ve ilişkileri de çok fazla aşk hayatında konuşuyor olacağız. Mesela bugün 12.50-13.51 arasında özellikle estetik, güzellik, bakım, saçlar, kuaföre gitmek gibi hani özel ve kişisel bakımımızı ayırabiliriz. Güzellikle ilgili güzel saatler, çünkü ay da Aslan Burcu'nda hazır. Daha çok aslında saçlarımızla ilgili gelişmeler olabilir. Onun yanı sıra tabii parayla ilgili konularda 12.50-13.51'i kullanabilirsiniz. Güzel haberler vermek, herhangi bir konuyu tartışmak, görüşmek veya sohbet etmek için. İkinci saatimiz bugün, 2 tane saatim var bugün. 19.55-20.54'te sevgili arkadaşlar. Keyifli, gayet güzel bir saat. Akşam mesela saatlerinde sevgilinizle, çocuğunuzla diyelim ki bir şey görüşmek istiyorsunuz. Tam bu saate işte denk getirin. Bence çok güzel çalışacaktır. Biraz daha yaratıcı da olacağız. Aslında daha iyi cümleler kurabiliriz. Kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Evet, onun yanı sıra da gün boyunca arkadaşlar Ay Aslan Burcu'nda olduğuna göre böyle ateş grubunda bu arada daha heyecanlı, daha girişken olabiliriz. Ama çok büyük boyutta olmayacak bunlar. Çünkü şu anda ateş grubundan ziyade toprak grubu element olarak yüksek. Çünkü Başak Burcu'nda bir Venüs var, Güneş var. Toprak grubunun yüksek olduğu günlerde biraz daha o heyecanı yerine sağlıklı, sağlam, emin ve güvenilir aslında diyelim adımlar atmak alır. Bugün de o günlerden bir tanesi olacak kıymetli dostlarım. Mutlu bir gün diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.